Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sıfır kodlama ile işlem filtrelemeyi göstereceğim. Özel bir hareketli ortamı kullanacağız ve bu üstteki grafikten alttaki grafiğe nasıl sadeleştirebiliriz? Bunu göstereceğim. Daha sonrasında da otomasyon hakkında bilgi vereceğim. Hemen başlayalım. Evet, TradingView'i açıyoruz. İndikatörlerden KAMA yazıyoruz. Kaufman Adaptive Moving Average diye geçiyor. Average paylaşmış olduğunu kullanacağım. İkinci olarak da Talgo yazıyorum. Grafiğimizi ekliyoruz. Backtest yapacağız. Şimdi burada bize yardımcı olacak aslında en önemli şey bu hareketli ortalama KAMA. Bu hareketli ortalama sayesinde aslında işlemleri hem filtreleyebileceğiz hem de güzel trendleri yakalayacağız. Bu hareketli ortalamanın nasıl çalıştığını çok kısa anlatayım. Şimdi bu KAMA'nın aslında önemli iki tane mesela length var. Biri fast, biri slow diye geçiyor bu. Hızlı, bu da yavaş olarak davranışı inceliyor. Eğer volatilite varsa bu 2'yi kullanıyor ve daha hızlı hareket ediyor. Eğer volatilite azsa, düşse, konsolidasyon olduğunu düşünüyorsa bu 30'u kullanıyor. Bu sebeple gördüğünüz gibi böyle burada yükselirken burada sabit yatay olarak davranmış. Aslında konsolidasyonu belirlememizi sağlamış. Biz de bu bilgiyle aslında buralarda işlem açılmasını engelleyeceğiz. En büyük faydası bu. Normal EMA'lar böyle düz alanları daha az oluştururken KAMA daha net oluşturuyor. Buradaki fiyatın oynamasını volatilite olarak değerlendirip diyor ki bu hareketler önemsiz diyor. Bu yüzden burayı aslında düz geçiyor. Şimdi burada ben biraz daha yüksek bir length'ler kullanacağım. Çünkü çok fazla işlem açıyorum. Mesela böyle 5, 6, 7, 8 deneyeceğim. Yani daha yüksek ne kullanabiliriz? Bakabilirsiniz ya da düşük de kullanabiliriz. Ben şimdilik 8 kullanacağım. Şimdi bu değeri hemen değiştirdikten sonra Octagon'un aracına geliyorum. Sinyali oluşturacağım. Diyeceğim ki mum kapanışı eğer büyükse kamadan long sinyal oluştur. Aksi durumda kapa sinyali oluştur diyeceğim. Ve bir hesaplama gelecek. Evet, hesaplama geldi. Görüldüğü gibi şu an mesela Solana'dayız. Böyle yüksek bir sonuç var ama drawdown'da yüksek. Şimdi bu grafikte rahatsız olduğumuz neler var dersek mesela burada yükselişleri yakaladığını görebiliyoruz ama bu düz alanlarda çok fazla hatalı işlem açmış. Bu da bizi rahatsız ediyor mesela burada. Şimdi buradaki faydası şu. Kama burada düz olduğu için bu işlemleri filtrelememiz daha kolay olacak. 2 adet filtreleme yöntemi paylaşacağım. Bir tanesi eskiden paylaştığımız daha basit bir yöntem. Diğeri biraz daha kompleks, premium bir yöntem. İlk yöntemle başlayalım. İlk yöntem şu. Şimdi Kama'nın biz burada düz olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Kama yükseliyorsa işlem alacağız diyeceğiz. Yani düz olduğu yerleri elemek istiyoruz. Bu sebeple burada diyoruz ki Kama'yı seçiyoruz. Kama eğer rising ise diyorum. Mesela 1 bar olabilir, 2 bar olabilir, 3 bar olabilir. Ben mesela 3 bar yapacağım. 3 bar yükseliyorsa long sinyallerine izin ver diyeceğim. Burada sonucu hesaplayacak. Evet, gördüğümüz gibi işlemlerin bazıları azaldı. Şuradan da işlem sayısını kontrol edelim bu arada aç kapa yaparak. Bu aktifken 125 iken bu aktif değilken tekrar hesaplasın. 208 işlem. Evet, gördüğümüz gibi bu yöntemle aslında işlem sayısını azaltıyoruz. Aynı zamanda drawdown düştü, profit de arttı. Yani gereksiz işlemler elendiği için. İlk yöntemimiz buydu. İkinci yöntemi de anlatayım. İkinci yöntem biraz daha kompleks ama daha farklı düşünmenizi sağlıyor. Bunun için BBW yazıyorum. Bu Bollinger bandının genişliği demek. Şimdi Bollinger bandının genişliği de şu şekilde çalışıyor. Burada şu an close yani kapanış, mum kapanış fiyatını kullanıyor. Yani buna göre Bollinger'i hesaplıyor. Ben daha farklı düşünce göstererek diyeceğim ki Kama'nın değişimine göre Bollinger bandını hesapla diyeceğim. Bu sayede Kama'nın aslında düz olduğu yerlerde gördüğünüz gibi Bollinger bandı da çok düşük oluyor. Bu sayede düz olduğu yerleri filtrelemek istiyorum. Yalnız bu kırmızı da maksimum noktasını belli bir süre boyunca koruyor. Bunu biraz düşüreceğim. Çünkü daha fazla sinyal üretmesini istiyorum. Mesela 50 yapacağım ya da siz 30-20 deneyebilirsiniz. Evet, 50 yaptığım anda gördüğü gibi biraz daha hızlı takip ediyor. Yani şu kısmı direkt elemiş olacak mesela sinyalleri başlattığımızda.
Hemen backtest aracından o filtreyi de aktif edelim. Diyeceğim ki buradan seçelim. Bollinger bandının genişliği eğer burada eşitleniyor. O yüzden eşitleniyor. Seçebiliriz. En yüksek değerine eşitse diyeceğim ki long sinyallerine izin ver. Şimdi sadece bu mesela değdiği noktadaydı. Buralarda izin vermesi lazım. Evet, görüldüğü gibi bir anda buradaki sinyaller gitti. Gayet sade bir görüntü oluştu. Bu şekilde aslında sinyalleri hızlayabiliyoruz. İşlem sayısı da çok fazla azaldı. Bunun en önemli özelliği de aslında işlemleri baya eliyor. Yani hemen bunu kapatalım. Kaç işlem açıyordu? 208 işlem açıyorken işlem sayısını çok azaltarak 38'e düşürdü. Yani %75'ini işlemlerini sildi. %25'i kaldı. Profit aynı benzer ama drawdown'ımızı düşürdü. Evet. Bu şekilde aslında sistemimizi kurgulamış olduk. Bunun otomasyon kısmında göstereyim, yorumlardan soranlar oluyor. Otomatize etmek istersek aslında her şey hazır. Sadece alarm kurmamız lazım. Buradan bu kısmı aktifleştirip strateji key kısmını dolduracağım. Bunun için linkte verdiğim siteden bu strateji key'i alacağım. Evet, siteyi açtım. Giriş yapıyorum. Ücretsiz hesap oluşturabilirsiniz. Giriş yapıyorum. Burada botu oluşturacağım. Kurulum sihirbazı yükleniyor. Burada exchange bağlamaya gerek yok şu anlık. Botlarım kısmına tıkladım. İlk botumuzu oluştur diyorum. Otomatik oluşturacağım hızlı olması için. Evet, burada strateji anahtarı burada mevcut. Bunu kopyalıyorum. Trading ve döndüm. Burada strateji anahtarını aktifleştiriyorum. Evet, OK'ye bastım. Şu an aslında her şey hazır. Bir tek alarmı kuracağız. Alarm kurmak için de alarm oluştur dedim. Bildirimler kısmına burada webhook linkini yapıştırmamız gerekiyor. Webhook linkini de buradan kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Buraya bir kere girince devamlı burada kalmaya devam ediyor. Bu sebeple burada mevcuttu. Alarmı oluştur diyorum. Alarm oluşmasını bekliyorum burada. Evet, aktive ediliyor. Aktive edildiği anda burada bir adet log belirdi. Siteye geri döndüğümde sistemin aktifleştiğini görüyorum. Otomatik olarak Solana'da, Futures'ta olduğumu algıladı ve bir doğrulama alarmı ile bunu görmüş olduk. Burada istersek stratejinin ismini değiştirebiliyoruz ya da isteğe göre canlıya değiştirebiliyoruz. Evet. Bu şekilde otomasyonda göstermiş oldum. Artık yeni sinyallerimiz otomatik olarak işleme yapılacak. Başlangıçta demo trading olarak denenecek. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapın mutlaka. Sorularınızı sorun. Güzel içerikler gelmeye devam edecek. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.